Selamlar. Penis büyütme ameliyatıyla birlikte diğer estetik cerrahileri de yaptırabilir miyim? Evet arkadaşlar, zaten beni baştan tasarla vakaları vardı. Daha önce sizlere anlatmıştık ama bugün YouTube'da bunun üzerine daha da böyle odaklanalım. Şimdi kalıcı bir penis büyütme ameliyatı istiyorsunuz. Yani hem kalıcı uzasın hem de kalıcı kalınlaşsın. Zaten tek seçeneğiniz var. Zudoplaz Hard Rock Sandwich. Ama bunu yaptırırken işte hocam benim pubik bölgemde, benim yanlarımda, benim sırtımda, benim bacaklarımın içinde yağ dokuların fazlalığı var. Onları da eş zamanlı liposuction yaptırabilir miyiz? Evet, bu zaten rutin prosedürümüzde olan, beni baştan tasarla vakalarında içinde olan bir ameliyat. Burada yapmış olduğumuz yöntem tabii ki diğer estetik müdahalelerdeki gibi liposuction. Liposuction'la vücudunuzda istemediğiniz bölgedeki yağlardan kurtulabilirsiniz. Liposuction bir kilo verme yöntemi değildir. Tekrardan söylüyorum. Sadece hazır penis estetiği yaptırıyorken diğer cerrahi müdahaleleri de aradan çıkartmak için yaptığımız bir iş. Çünkü yeniden kilo alırsanız o bölgede yağlar yeniden oluşabilir. Peki penis cerrahisiyle birlikte liposuction yaptırdım. Jinekomastimi de yaptırabilir miyim? Evet, jinekomastinizi de yaptırabilirsiniz. Özellikle çok kilo alan ya da hormonal denge bozukluğu olanlarda memenin kadınsal, feminist bir görünüm almasıyla biliyorsunuz ki böyle erkeklerin çok istemediği o kaslı göğüs değil de sarkan bir meme dokusu oluşuyor. Bu duruma jinekomasti deniyor. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Penis cerrahisiyle birlikte bu durumu da meme başı altından yaptığımız ufak insizyonla neredeyse işsiz olarak halledebiliyoruz. Önce memenin yağlarını alıyoruz. Sonra da içerideki süt bezlerini, gelişmiş süt bezlerini alıyoruz. Yani hem liposuction ekleyebiliriz vücudun herhangi bir yerindeki, hem jinekomastiyi ekleyebiliriz. O sarkan meme dokusundan da kurtulabilirsiniz. Peki rinoplasti ekleyebilir miyiz? Tabii ki. Rinoplasti de ekleyebiliriz. Çünkü eş zamanlı yaptığımız kulak burun boğaz doktorlarının da birlikte iki masa oluşturup size fazladan anestezi süresi vermeden yaptığımız cerrahi müdahalelerden de biri yüz bölümündeki burun estetiği, buradaki gıda estetiği ve hafiften germe cerrahileri yapabiliriz. Ama bir total facelift, yani total bir yüz germeyi önermiyoruz. Çünkü onlar zaten anestezi süresi çok uzun olan, ameliyat süresi çok uzun olan ve komplike cerrahi işler. Ama rinoplasti gibi yaklaşık 1,5-2 saatlik bir prosedürü de penis büyütmeye ekleyebiliriz. Ekibimiz geniş. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Peki penis büyütme ameliyatlarıyla birlikte fonksiyonel cerrahileri mi ekleyebilir miyiz? Tabii ki. Fonksiyonel cerrahilerden kasıt nedir? Özellikle bizim bölümümüzdeki kasık fıtıkları, varikoseller, epididim kistleri, hidroseller, testisteki diğer kitleler ya da kistleri de ekleyebiliriz. Ama batın içinde olan böbrekteki, karaciğerdeki, dalaktaki bizim karın zarını geçerek yaptığımız ameliyatları estetik cerrahilerle kombinleme yapmıyoruz. O enfeksiyon riskini arttırıyor. Yani bana gelip hocam benim bir tane 15 santimlik pür böbrek kistim var. Normalde bunu zaten laparoskopik kistektomiyle almayı planlıyorlar. Ama ben bir kere de böyle hem penis büyüteyim hem zaten siz de ürologsunuz, böbrek kistimi de arada alın derseniz bunu maalesef yapamıyoruz. Çünkü o batın zarını, yani periton dediğimiz karın zarını geçerek yaptığımız bir ameliyat. Öyle yaptığımız büyük cerrahileri, batın cerrahilerine estetik prosedürler kombinlemiyoruz. Daha böyle soft düşünmeniz lazım. Ufak ufak yağlarınızı, işte burun aksını, meme dokusunu aldığımız cerrahileri kombinleyebiliriz. El ya da parmaklardaki cerrahi müdahaleleri de kombinlemiyoruz. Çünkü onlar bizim penis estetiğindeki ameliyat sonrası bakım sürecini etkileyecek olan durumlar. Ne alaka diyebilirsiniz. Örnek veriyorum, şurada bir ganglion kistiniz var. Bunu aldırmak istiyorsunuz. Ya hocam benim ortopedistim gelsin, işte penis büyütme ameliyatıyla alsın. Hayır. Onlarda hafif hareket kısıtlı olacağı için bizim ameliyat sonrası penisi germe, çekme egzersizlerini
müdahalelerini yapamayacak pozisyona geleceksiniz. Bundan dolayı o cerrahi müdahaleyi kombinlemiyoruz. Ama rutinimizde beni baştan taslağı içerisinde liposakşınlarınızı, jinekomastilerinizi, ufak yüz cerrahilerinizi, rinoplasti gibi cerrahileri artı erken boşalma için yapmış olduğumuz ve daha önceki videolarda bahsettiğim selektif nörektomi ya da penis başına dolgu gibi, hassas bölgelerine dolgu gibi cerrahi müdahalelerimizi kombinleyebiliyoruz. Fakat ciddi batın ameliyatları ya da fonksiyonel cerrahileri çoğunu kombinlemek istemiyoruz. Eğer bizim bölgeye ait değilse. Çünkü bizim için önemli olan sizin sağlığınız. Hazır anestezi almışken biriktirdiğiniz tüm ameliyatları hep beraber yapamayız.